22 tane artırma yaptım. 20 tane artırma yaptıktan sonra kol ayrımlarını yaptım. Şu şekilde bakın. Kolunu beraber yaptığımızda bu detayını anlatacağım size. Beden kısmında 20 artırma yaptım. Kol kısmına 20 yani kola 40 tane bir artırma geldi. Toplamda 9'da başladığımız için 20 40 10 daha verdik, 45 40 10 daha verdim, 50. 5 artırma yaptım, 55 ilmek bir kol yaptım. Şimdi beden kısmını, şu aksesuarını nasıl yaptık hep beraber onun anlatımını da yapacağım. Şimdilik sarı ipimle ilmek alacağız. Şu haroşalarımı şuralarda örme yapmadım. Burada yaptım, burada yapmadım. Ama yapmadan daha ideal ve ölçüde olacak. Çünkü şurası fazlalık örüldüğü için arkadaki ters kısmıyla gidecek şu lastiğimiz. Lastikte, kolda lastik yok zaten. Onun için haroşa da yok. Ama ben burada haroşasını devam ettirdim. Bitene kadar devam ettireceğim. Şimdi bir süsleme daha yapacağız. Şunu beraber yapacağız hep beraber. Nasıl yaptık onun anlatımını size yapacağım şimdi. Şimdi ipimi, bakın bu var olan ipim, sarıya bağlayacağım ve ilmek alacağız. Kaç tane ilmeğimiz varsa hepsini, tamamını ilmek alacağız hanımlar. İlmek alarak devam ettireceğiz. Ben şimdi ipimi kopartmıştım başta. İpimi ekliyorum şu şekilde. Ekledim. Bakın şu düz kısma gelen yer ve tersten alıyoruz. Şurada bir tane ilmeğim var. Bakın burada bir tane ilmeğim var. Modelim dörtlü oluşuyor. Her biri dörtlü tane. Bir de düz var. 5 tane hanımlar. Bakın şu haroşa olan yerlerden, bakın görünüyor zaten. Şu haroşa olan yerlerden şöyle bir ipimi de o tarafa alayım. İlmek alma yapacağız. Bakın bir tane düzüm vardı burada. Haroşaya geçiyorum. Dörtlü haroşalarım 1. Bakın bir tane şuna atlıyorum. İkinciye 2, 3 ve 4 tane düzden aldım. Bakın düzden aldım 4 tane. Bir tane tersten alıyorum bakın. Şu modelimizin düz kısmına gelen yer arkada ters oluyor şu. Şimdi tekrar 4 tane düzden alıyorum. Bu şekilde bütün şu bitmiş olan modelimi, yani ilk başlamış olduğum yerden alıyorum. Düze devam edeceğiz. Sonra model katacağız. 7 sıra falan düz örüyorum. Ondan sonra modeli katıyorum hanımlar. Bunu da bilgisini vereyim. Şöyle çok fazla uzun yapmadım beden kısmı. Beden kısmını siz kendiniz ayarlayın. Ne kadar uzunlukta isterseniz o şekilde model yaparsınız. Bakın şimdi 2 tane aldım. Üçüncüyü aldım. Dördüncüyü aldım. Bir tane tersten alıyorum. 5. Bütün ilmeklerimi bu şekilde, bütün hırkamızın beden kısmının ilmeklerini alacağım. Şimdi ben bütün ilmeklerimi bu şekilde alıp geliyorum hanımlar. Her birinden hiç eksiltme, azaltma yapmadan her bir ilmeğimden birer tane alıyorum. Modelden anlaşılıyor zaten. Model dörtlü model yaptım. Bir de model için kattım. 5'ti yani. 4 tane düzlerden alıyoruz. Bir tane de ters olandan alıyoruz. Ters kısımdan. Kafa karışıklığı olmasın. Modelimiz düz kısımdan, yani şu aldığım yerler, haroşa olan yerler düzden alınmıyor hanımlar. Düzden alınması zor olur. Onun için ters kısımdan alıyoruz. Zaten gördüğünüzde anlaşılır. Bu taraftan ilmek alma yapıyoruz. Buraya düz yapacağız. Arka kısmı ters yapacağız. Şimdi ben hepsini başa kadar sarıları alıyorum. 2 renk yapmıştım hırkamı, biliyorsunuz.
bir kolunda sarı yapacağız. Kapşonu iki renk yapmadım, işte onda pişman oldum. Bir yarısını sarı yapsaydım iyiydi. Ama artık böyle oldu. İnşallah ilerleyen şeylerde, günlerde bir daha bir çekim yaparız. 1 2 3 4 tane tekrar sarıdan aldım. Şimdi beyaza geçiş yapıyorum. Beyazı da alacağım. Beyaz ipimi ayarlamıştım. Hemen onu geçiş yapıyorum. Şöyle beyazımı da aldım. Bakın beyazım burada tersle başlıyorum. Ters vardı burada. Düz kısımdan düz, arka kısımdan ters. Şöyle beyaz ipimi de tekrar ip almak, ilmek almak biraz daha zor tabii ki. Ama çok güzel. Biraz uğraştırıyor ama çok güzel bir işlem oldu dış kısmı. Şu şekilde bakın sarıyla beyazı bağlıyorum birbirine. Şu ipimi sarıyla bağlayacağım. Bağladım. Ve devam ediyorum. Sarıyı bırakıyorum. Beyazla. Beyaz kısmını beyazla alıyoruz. Şimdi 4 tane bakın burada 4 tane ilmeğim var. 4'ünden de alıyorum. Modele göre ilmek arttıracaksınız. Hadi bakalım hanımlar, bütün ilmeklerimi alıp geliyorum. Şimdi hanımlar bütün ilmeklerimi aldım. Şimdi haroşamızı buradan şu ilmeğimi de içine katarak şunu düz yapıyoruz. Ve bu taraftan düz olacak zaten. Haroşalar zaten düz hepsi. Bütün ilmeklerimi aldım geldim. Bu ön kısımdan düz, arka kısımdan ters yapacağız. Boy kısmını siz ayarladıktan sonra erkek çocuklar için haroşayla lastik bitirin. Kız çocuklar için bu şekilde bir model yapabilirsiniz. İsterseniz kız çocuğuna da haroşayla bitirebilirsiniz. Zor gelirse gözünüze. Ama zorluklarda her zaman için güzellik vardır. Onun için zorlukta yapmak güzeldir yani. Bakın şu şekilde biraz uğraşacaksınız ama güzelle de uğraş olmadan sahip olunmuyor. Şu şekilde bakın hepsini ters yapıyorum. Ters kısımdayım. Hepsini başa kadar ters yapacağım. Haroşalarım hariç. Artık burada bunları birleştirme yapıyorum, lastik kısmını. Hemen düz kısmına gelene kadar, başa kadar, sarıya kadar bir yapalım. Sarıda tekrar göstereceğim hanımlar. İpe nasıl geçiş yapıyoruz orasını göstereceğim. Hadi bakalım. Şimdi hanımlar sarı ipimize geldik. Sarı ipim, beyaz ipimi bu tarafa geçiriyorum. Sarı ipim, bakın beyaz ipim burada üst kısımda, sarı ipim şöyle beyazı iç kısmı alıyorum. Sarı ipimle devam ediyorum. Bakın ip geçişlerim bu şekilde, gördüğünüz gibi. Harika bir örgü şeyi iplerde. Tekrar ters olarak devam ediyorum başa kadar. Baş kısmına kadar ters olarak işim bitimine kadar lastiğimi haroşa örerek devam ediyorum. Düz kısma geldiğimde tekrar göstereceğim. Bakın bu şekilde. Hep ip geçişlerde birbirini içinden geçirerek yapıyoruz. Buraya geldiğimde bir daha göstereceğim. Bakın şimdi beyaz ipime geçiş yapmadan sarı ipimi bu tarafa geçiriyorum. Bakın sarı ipimi, şu kalan ipim, sarı ipimi iç kısımdan bu tarafa geçiriyorum ki burada şeylik olmasın, boşluk olmasın. Beyazıma da geçişi bu şekilde yapıyorum. Yani hep birbirini atlatarak yapıyoruz. İç kısımda bırakıyoruz ipimizi, örmediğimiz ipimizi. Öreceğimiz ipimi üst kısım, alt kısımdan alıyorum. İçinden geçirerek. Bu şekilde artık 6 sıra düz öreceğim. Haroşalarım hariç. Bakın bu şekilde olacak hanımlar. Şimdi şu düz kısmı örüyoruz. Bu düz kısmı ördükten sonra modelimizi oluşturacağız. 6 sıra. Bu kenar lastiğim gidiyor buradan. Gördüğünüz gibi bakın bu şekilde. Buraya geldiğimde, şuraya geldiğimde bunu bir ekleme yapacağım. Burada yaptığım gibi.
Oraya geldiğimizde modelimizi katarken onu da ekleyeceğiz hanımlar. Şimdi 6 sıra zaten ikinci sıraya gidiyoruz. Bundan hariç 4 sırada örüyoruz. 7. sırada modelimizi katacağız. Şimdi hanımlar 7 sıra 6 sıra ördüm. 7. sırada modeli katacağız. İsterseniz 9 sırada bir modelde katabilirsiniz. O şuranın ayarlaması üst üste binmesin derseniz o şekilde ayarlayabilirsiniz. Ama böyle de ideal bir model kurulumu. Şimdi sarıdan başlayarak modelimizi kurmaya başlayacağız. Ben şimdi tekrar haroşalarımı örüyorum düz. Haroşa lastiklere model katmadım hanımlar. Bunun da bilgisini vereyim. Şimdi her birine model katacağız. Bakın şu düz ilmeğimi düz olarak örüyorum. Başına doladım. İpim benden tarafa ters yapıyorum. Bakın 1 2 3 4 tane ters yaptım. Tekrar düz ilmeğimi ördüm. Başına doladım. Tekrar ters. 4 tane ters. Tamamını eğer ki sonunda eksik veya fazla gelirse aralara katarak sonra eksik olsa da fark etmez ama fazla olursa aralardan 5'er tane de yapabilirsiniz. İlmeğiniz fazla gelirse. Bakın düzümü ördüm, artırdım, ters yapıyorum 4 tane. Tekrar düzü ördüm, artırdım, ters yapıyorum. Ters yapıyorum tekrar 4 tane. Modelimizin kurulumu bu şekilde tamamı. Arka kısımdan da hepsini ters yapıp geliyoruz. Bakın 1 2 3 4. Bir düzümü ördüm, artırdım. 4 tane ters. Tamam. Beyazı beyazla, sarıya sarıyla örüyoruz. Modelimizin tamamını başa kadar bu şekilde kuruyoruz. Ben başta tekrar göstereceğim hanımlar. Bu şekilde başa kadar gidelim. Şimdi hanımlar bakın. Modelimizi düzleri düz, tersleri ters yapacağız ama şu modelimi burada bir birleştirme yapacağım bakın. Şu kuyruk gibi kalmasın burada diye. Şu bitmiş olan yaprağımı buradan düz kısımdan birleştiriyorum. Bir kanadını sadece. Bakın şu uç kısımdan şimdi aldım. Düz yapıyorum burayı. Öbür taraftan ters olacak. Şimdi 4 tane düz, 2 tane tersimiz oldu burada. Modelimizi bu şekilde koyduk. Bakın 1 2 3 4. Bu tarafta arttırdığım ters, bir tane düz mü var, o da ters. Modelimiz bu şekilde. Şimdi başa kadar düzleri düz, tersleri ters yapıyorum. Tekrar modelimizi arttırma yapacağız. Düz kısımlar hep düz kısımdan katıyoruz modelimizi ön kısımda. Hadi bakalım. Şimdi 4 tane düz, 2 tane şu arttırdığımla, bakın şu arttırdığımla, bir tane de yanında tersimiz var. Onu da ters yapıyorum. Başa kadar 4 düz 2 ters olarak başa kadar hepsini yapıyorum. Zaten model kendini gösteriyor. Bakın düzler belli. Terslerde şu arttırdığımla şu yanındaki. Şimdi hanımlar şu şekilde tekrar bakın bu uç kısmı da ekledim. Gördüğünüz gibi bakın. Bunları ekleme yaparsanız bir kıvrılma olmaz yukarıya doğru. Bakın 4 tane artık terslerim sabit. Bakın bir tane düzümü vardı. 2 tane oldu. Burada arttırma. Hep bu arttırdığımız yanından arttırıyoruz. Tekrar ters yapıyoruz. 4 tane ters. Bakın bu sefer 2 düzüm oldu. Arttırdım 4 ters. Bu şekilde modelimiz. Hep arttırdıklarımız bu tarafta düz, bu tarafta ters olacak arttırdıklarımız. Terslerimiz normal sabit gidiyor 4 tane. Bu tarafta ters, bu tarafta düz.
Bakın bu şekilde. Bunlar ters. Bu arttırdıklarımız düz. Şu şekilde göstereyim. Odaklayayım biraz. Bakın. Gördüğünüz gibi arttırdıklarımız düz. Terslerimiz ters gidecek. Bu şekilde artık bakın 1, 2, 3, 4 tane artırma yaptım. Ben sonunda 5 tane artırma yaptım kolunda. Etek ucunda aynı yapacağım. 5 tane artırma yapacağım. Öyle bitireceğim etek ucunu. 5 artırma yapana kadar devam edelim. 5 artırmada kapatma işlemi yapacağız. Haydi bakalım hanımlar. Şimdi ikinci artırmadayız. Üçüncü artırma daha yapacağız. 5 tane toplamda artırma yaptıktan sonra hırkamızı bitireceğiz. Şimdi hanımlar artık ben bunu 5 artırma yapmadım. Çünkü etek ucu olduğu için, geniş olduğu için bir artırma daha yapmış olsaydım biraz daha geniş olacaktı. Onun için 4 artırmada bitirdim. Aynı şunları yaptığım gibi yaptım. 4 artırmada bitirdim. Şu şekilde kapattım hanımlar. Hepsini, bütün ilmeklerimi beyazı beyazla, sarıyı sarıyla bütün ilmeklerimi alıyorum. Hemen kapatma işlemini yapıyorum. Bunu bitirdikten sonra hemen koluna geçiş yapacağım hanımlar. Kolunda nasıl yaptım onu da anlatacağım. Ve şu şekilde artık ipimizi de keselim. İpimi kestim. Sonra bu ipleri yok edeceğim içerisinden. Bakın şu şekilde artık iplerimi de çekeyim. Gördüğünüz gibi etek ucu bu şekilde oldu. Çok da güzel oldu hanımlar. Bakın. Şu şekilde harika oldu etek ucu. Gördüğünüz gibi. Şimdi koluna geçiş yapacağız. Kolunu nasıl yaptık onu da tarif edeceğim. Şimdi hanımlar burada şu şekilde bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ilmek arttırdım buradan koltuk altından. Bu yana geçiş yaparken koltuk altından. Şimdi 3 tanesi 1, 2, 3, 1. Şöyle bak. Bu kolunu pembe yapacağım hanımlar. Başka rengim yoktu. Olsaydı başka renk yapacaktım. Mavi falan yok. Açık mavi falan. Onun için bundan yapacağım. Rengarenk olsun istiyorum. Kapşonda sonra bir işleme yapacağım renklerle. Bakın bu şekilde. Buradaki aradakinden değil, şuradakinden alayım. 3 tane bakın. Burada aldım. 3 tane de buradan alacağım. 1, 2, 3. Şimdi bir geri gelelim şu tarafa. Orada ilmeğim biraz fazla kaldı. 3 tane buradan bir fazlalık alacağız. Şöyle bir tanesini buradan alıyorum. Bir tanesini buradan alıyorum ki arada bir boşluk olmasın. Şimdi şu ipimi çekerek bütün ilmeklerimi alıyorum ki 3 taneyi de buradan alacağız. Şu ipimi çekiyorum şimdi. Çektim. İpim gene çıktı. Şimdi ben 3 taneyi bir alayım. İlmeklerimi de şişime takıp geliyorum. Öbür taraftan tekrar 3 taneyi göstereceğim hanımlar. Hemen şişime takıp geliyorum bütün ilmeklerimi. Bakın burada hemen 3 tane alıyorum. Bakın 1 şuradan alacağım ki birazcık ilmeklerim rahat etsin. 2 3 bakın 3 tane ilmeğimi aldım. Bakın 2 tane şiş taktım buraya ki şişlerim burada mesafe az olduğu için örmesi zor olacak. Onun için bir tane daha şiş taktım ve ters kısmına şu şekilde ipimi alarak ters olarak örüyorum. Öbür şişime kadar ters olarak öreceğim. Buraya misina tel şişle de yapabilirsiniz ama bedenini örmeden kolunu örün ki kolları bedenle
zorluk çıkarmasın size. Bakın bana şu an zorluk çıkarmış oldu. Bunları son ayırırken artırma yaptım hepsinden. Siz de artırmanızı son yaparken yaparsınız. Artık bu şekilde hepsini şu başa kadar ters yapıp geliyorum hanımlar. Bütün şişimizi tekrar 3'e böleceğiz. Ondan sonra 3 şişle devam edeceğiz. Biraz burası rahatlayana kadar. Ondan sonra 2 şiş üzerinde öreceğiz. Hadi bakalım, şimdi ters olarak başa kadar gelin. Şimdi bakın hanımlar, rahatlatmak için şişlerimi tekrar küçük şişlerimi taktım. 4 tane. Biraz bunu öreceğim. Ondan sonra 2 şişe takacağım. Bu şekilde artık bu taraftan düz, öbür taraftan ters olarak yapıyoruz. Ters yönden ters, düz yönden düz. Şimdi 2 şişme takana kadar bu şekilde öreceğim hanımlar. Bundan sonra tekrar gösteririm. Şimdi hanımlar devam ediyoruz. Pembeye şöyle 2 çiçeğini yaptım. Şöyle süsünü. Hep beraber sonunu da yapacağız. Bakın şu şekilde ilmek alıyorum. Zaten ilkine ilmek almaya gerek yok. Hemen modeli yapıyoruz. Alttan ilmek alıyoruz. Model bittikten sonra. Bunda düzünü 8 sıra yaptım. 8 sıradan sonra koydum modelini. Yani 9. sırada koydum modelini. Tekrar gene 9 sıra yapıp örgü kayacağız. Şöyle küçük şişimle tekrar ilmeklerimi alıyorum. Bakın haroşamda 4 tane. Yani düzümde 4 tane ilmek alıyorum. Bir tane tersten alıyorum. Bakın. Şimdi tekrar bu sonda 5 tane denk geldi. Buraya da 5 tane alıyorum. Bakın 2 3 4, bir de kenardan alıyorum 5. Şimdi hepsini ters yapıyoruz. Bunu ters ve düz olarak toplamda 8 sıra öreceğiz. 9. sırada koydum kollarını. Ondan sonra 9. sırada tekrar modelimize koyacağız. Kolunun uzunluğuna göre ayarlarsınız modellerini. İsterseniz 5'te bitirdim ben bu şeyleri. Kolda 5'te bitirmiştim. 5 artırmada bitirmiştim. Tekrar bunu da 5 artırmada bitirdim. Bunu da tekrar 9 sıradan sonra modelimizi katacağız. 9. sırada 5 artırmada da bitirmiş olacağız. Bakın bu şekilde. Hadi bakalım. Şimdi ters ve düz olarak 8 sıra örelim. 9. sıraya geldim hanımlar. Tekrar modelimizi katacağız kola. Son artık bu model. Şöyle kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane düzüm ördüm. Başına doladım. 4 tane ters. Kol modelimizde aynı etek modeli gibi yaptım ama bunun sayılarını biraz fazla yaptım kolda. Kol nasılsa dar diye, küçük diye sayılarını fazla yaptım. Yani boy sayısını mesela 4'te bitirmişken bunu 5'te bitirmiştim. Şimdi 4 tane tersimi yaptım. Bir tane düzümü örüyorum, artırıyorum. Tekrar 4 tane ters. Şimdi bunu 5 artırmaya kadar artık devam edeceğim. Şuradaki 1, 2, 3, 4, 5 artırmaya kadar gördüğünüz gibi devam edeceğim. Aynı şekilde tersler ters, düzler düz olarak. Ondan sonra bitişini ve kapşonun son işlemesini yapıp bitireceğiz. Artık hırkamızı. Hırkamız da çok güzel oldu. Hadi bakalım hanımlar. Şimdi 5 artırmaya kadar örelim.
Son kapanışını da yapalım. Bakın bu şekilde. Şimdi onlar 5 artırmadan sonra artık kapatma işlemi ters kısmından yapıyorum. Bakın bu tarafı ters kısmı. Şu şekilde 2 tane ilmeğimi birden kapatıyorum. Ben kapatıp geldim. Son kapatma işleminde beraber kapatalım diye birkaç tane bıraktım. Şimdi dikeceğim kadar bir ip kesiyorum. Şu şekilde ipimi kestim, şişlerimi de bıraktım. Kolumuz bu şekilde tamam oldu. Gördüğünüz gibi. Şimdi şu kapşon tarafına, ışığımda biraz şöyle kapşon tarafını ben şu şekilde iğneyle sarı ile işledim. Bakın. İpimi 2 kat yaptım. Bakın. Şu haroşanın bitiminden 1 2 3 dördüncüye şu şekilde battım. İçe doğru batıp çektim. Tekrar iç kısımdan bir haroşa arası şu şekilde battım. Bakın 1 2 3 dördüncüye tekrar şu şekilde battım. Biraz çekiyorum. Bakın şunun ikisinin ara kısmından şu şekilde iğnemi çektim. Şöyle haroşalarımı denk getirerek bitişine 2 kat yaptım ipimi. Tekrar şuraya batıyorum. Tekrar ikisinin arasından bakın. Ara kısımdan aldım. En son kapşon bitişine battım. Ve şuraya da bir sabitleme yapıyorum. Şu şekilde. İpimi buradan keseceğim. Bakın kapşon kısmında bu şekilde işlemiş oldum. Bu da çok güzel oldu hanımlar. Sarıyla işledim. Şimdi kol kısmını dikelim. Bir tarafını diktim ben. Bir tarafını da beraber dikelim. Şöyle kolu çeviriyorum. Pembe ipimi takacağım. Pembe ipimi taktım. Şöyle hemen düzeltiyorum. Şu kısımda şöyle çiçeklerimi de getirerek hepsini bir dikeceğim. Şuraya iyice sabitliyorum. Bakın. Şu ikisini yan yana şöyle bitiş yerinden şöyle iç kısımdan dikiyorum. İğne arkası hemen dikişimin birkaç sıra ilerisinden dikiyorum. Şimdi şuradan hepsini bir dikiyorum. 4 kat. Hepsini bir.
Şimdi şuraya kadar giyiniyorum. Bakın. Tekrar in arkası. Şurayı da sabitliyorum. Bakın hepsini bir. Bu şekilde başa kadar dikeceğim hanımlar. Koltuk altına kadar. Şimdi diğer düz tarafında dikiyorum. Başa kadar bu şekilde artık dikim işlemini bitirelim. Hırkamızın son haline bakalım. Dikip geliyorum. Şimdi şöyle ben düğmeler koydum üzerine. Bakın şu şekilde. Düğme yok şu an elimde. Düğmesini büyük ihtimal beyaz takacağım sarı olduğu için. Bakın şu şekilde bir hırkam oldu. Bakın kolları biri pembe oldu. Biri de beyaz. Bakın. Bu şekilde çok güzel bir hırka oldu hanımlar. Gerçekten harika oldu. İsterseniz siz sade renkte yapabilirsiniz. İsterseniz sadece sarıyla yapabilirsiniz. O size kalmış bir şey. Bakın şu kısmını da göstereyim. Arka kısmında. Bakın bu şekilde arkası da. Gördüğünüz gibi. Kolu da tekrar bu şekilde. Pembesi bu şekilde. Kapşonumuz da bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Çok güzel oldu ve çok beğendim. Biraz uğraştırdı ama gerçekten uğraştırma da değdi. Güzelliği. Şimdi hanımlar artık sıra sizde. Siz yapın. Beğenirseniz yapın. Abone olmayı, beğeni ve paylaşım yapmayı unutmayın ki herkes yapsın ve videolarıma da destek olsun hanımlar. Şimdilik hoşça kalın. Safişin emeklerinde kalın. Allah'a emanet olun.